Merhaba. Videoya hoş geldiniz. Şu an Hindistan'ın Jaipur şehrindeyim. Hindistan'da 10 ay geçirdim toplamda ve artık size gerçekten ucuz mu değil mi? Ne hangi fiyat? Bizim Türkiye'de aldığımız şeyler nasıl fiyatlar? Arkadaki Reliance Fresh Market'e gireceğiz ve meyve, sebze, Nutella, cips ne varsa fiyatlarına bakacağız. Hindistan'ın ucuz mu pahalı mı olduğunu birlikte göreceğiz ve keşfedeceğiz. Hadi girelim içeri. Kilosu 4 TL mi? Burada mesela buğday yağı diye bir şey satıyorlar. Taj Mahal markalı siyah çay 18 TL yapıyor. Yoğunlaştırılmış glikoz şurubudur. 1 lira, 1,5 lira. Fantastik pahalı bunlar. İçine aldırıyorum. Türkiye'de bulmanın neredeyse mümkün olmadığı her şey sadece 22 TL tutuyor. Evet, markete girdik. İlk başta meyve sebzeyle başlayacağım. Daha sonrasında baklagillere, cipslere, kolalara, nutellalara, oradan da kişisel bakım ürünlerine gidip marketin sonundan videoyu bitireceğim. Mesela Hindistan'da yetişen bir meyve, papaya, aslında Hindistan'ın kavunu olarak geçen bir meyve. Gayet sulu, gayet lezzetli. Bunun kilosu 4 TL. Biraz pahalıymış ya. Kilosu 4 TL mi? Bayağı pahalıymış. Karpuzun kilosu 4 TL olsa savaş çıkar. Burada bu insanların portakal diye sattıkları bir meyve var. Mandalina da değil, portakal da değil. Böyle bir şey. İçini açıyorsunuz, ne mandalina tadı var ne portakal tadı var. Kilosu 3,5 lira. Bu bence birazcık pahalı. Çünkü bu ülkede gayet güzel yetişen, gayet çok yetişen bir şey. Fazlasıyla pahalı. Şurada bildiğimiz Amasya elmasına benzer elma var. Bilmiyorum bu ülkede mi yetiştiriyorlar ama fiyatı 210 rupi, yani 17-18 TL yapıyor neredeyse elmanın kilosu. 18. Elma biraz pahalıymış. Ama geliyoruz Hindistan cevizine. Bizim ülkede olsa kaç para olacağını tahmin edemiyorum. Taze Hindistan cevizi. Burada tanesi 3 TL. 33 rupi. Şöyle Hindistan cevizi. Burada yeşil elma var. Bildiğimiz yeşil elma. Bunun kilosu 20 TL. Hemen yanında kivi var. Kivinin tanesi 1 TL. Nasıl bu kadar uçurum oluyor meyvelerin fiyatları arasında anlamak mümkün değil. Burada mango var mesela. Mangonun fiyatı kilogramı 12 TL. Bu Türkiye'de inanılmaz pahalı olan bir şey ama burada çok ucuz. Şuradan devam ediyorum. Bu biraz daha portakala benziyor. Onun fiyatı da 4 TL kilosu. Nar var. Burada da anar diyorlar. Hindistan'da anar diyorlar nara. Onun da kilo fiyatı 9 TL. Bu markette bir sürü duyma engelli çalışan var. Bu insanları da istihdam etmek için burada çalıştırıyorlar. Herkese yardımcı oluyor. Şimdi geldik sebzelere. Burada kırmızı havuç var mesela. Bunun fiyatı 2 TL. Şurada yazıyor. Salatalıklar var. Salatalık gerçekten ne tadı ne görüntüsü pek bizimkine benzemiyor. Onun da fiyatı 4 TL. Hindistan'da bulabileceğiniz en güzel şey zencefil. Zencefilin fiyatı 8 TL. Taze zencefil. Hem çok yetişiyor hem her şeyin içinde kullanıyorlar. Ve domatesleri böyle. Çok üzücü bir şey ama. Domateslerinin ne rengi var, ne tadı var, ne görüntüsü güzel. Ve domatesin kilo fiyatı 22 rupi, yani 2 TL. Bu da sanırım Türkiye'den ucuz ama lezzeti kesinlikle benzemiyor. 50 kuruş bile olsa almamayı tercih ederim. Şimdi diğer tarafa devam ediyoruz. Hindistan'da neredeyse hiç tuzlu kraker ya da böyle gevrek gibi bir şey yok. Her şey tatlı ve şeker üzerine kurulu. Bu benim en sevdiğim çikolata, Hide and Seek. Çikolatalı bisküvinin fiyatı 2,5 TL. Ben gerçekten bunu çok seviyorum. Aldığı fiyatı fazlasıyla hak eden bir bisküvi. Şöyle bizdeki eti tutkuya benzer bir bisküvi var burada. Bunun da fiyatı 2,5 TL yine. Özel bir pakette. İçinde de her bir bisküvi ayrı ayrı pakette çıkıyor. Bu hem lüks hem ucuz bir şey. Bildiğimiz dünyanın her yerinde satılan Oreo da 2,5 TL ve her şey gerçekten tatlı burada. Bütün reyon tatlı dolu. Tuzlu bir şey bulmak neredeyse mümkün değil. Çok şanslı olmanız lazım tuzlu bir şey bulmak için. Ve diğer bütün tatlı bisküviler de aşağı yukarı benzer boyutlar 2,5 lirayla 3,5 lira arasında değişiyor. Geldik cipslere. Böyle dünyaca ünlü markalar gittikleri her ülkede o ülkenin ağız tadına uygun ürünler üretirler. Burada da mesela masala soslu, büyülü masala soslu Lay's var. Mesela bu paket 40 rupi, yani 3,5 TL. Bunlar en büyük paketler burada bulabileceğimiz. Yerlilerden mesela Bingo diye bir marka var. Patates cipsi yapıyor yine. Bu 3 TL. O kadar büyük bir paket değil. O kadar da kaliteli ve lezzetli olmayacaktır muhtemelen. Ama cipslerin fiyatı ortalama 2 ile 4 TL arasında değişiyor. Hindistan'da böyle büyük Lay's'ler ve benzeri şeyler yemiyorlar. Bol baharatlı, bol acılı cipsler yeniyor genelde. Bunların fiyatı ortalama olarak 2 lira, 3 lira, 1 lira arasında değişiyor. Her birinin üzerinde yine aynı şekilde fiyatı yazar. Bu mesela 20 rupi. Böyle masalalısı var, çililisi var. Her türlüsünü bulabiliyorsunuz. Cornflakes'lere geldim. Şöyle bir Kellogg's müslinin fiyatı 300 rupi, yani 28 TL. Şöyle büyük bildiğimiz sadece mısır gevreklerinin fiyatı 375 rupi. O da 35 TL yapıyor. Çocukluğumuzun mısır gevreği, şu çikolatalı olanlar ne kadarmış? 300 rupi, yani bu da 27-28 TL yapıyor. Pahalı abi. Bence de pahalı. Bunların hepsi ithal ürün olduğu için. Yanımda bir hayalin peşinde Deniz var. Merhabalar. Birlikte market videosu yapıyoruz. Birlikte Hindistan videoları yapıyoruz.
Onların editörü Göksel de burada. Onların uzmanlıklarından ve tecrübelerinden çok şey öğrendim. Buraya market videosu çekmeye geldiler. Ben de onlardan öğrendiğim şeyleri acaba uygulayabiliyor muyum diye ben de bir market videosu çekmeye karar verdim. Kanalın linkini açıklamaya koydum. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir hayalin peşinde zaten tanımayanınız yoktur muhtemelen, tahmin ediyorum ki. Devam ediyoruz şimdi gezmeye. Her ne kadar çok kötü olsa da burada da reçel üretiyorlar ama böyle marmelat gibi, jöle gibi bir şey oluyor. Ben size yine fiyatlarını bir göstereyim. Kalitesi kesinlikle bizim oradaki reçellere benzemiyor. Hemen fiyatlarına bakıyoruz. Şöyle mesela bir karışık reçel var burada. Bu kavanoz 700 gram, fiyatı 200 rupi yani 17 TL yapıyor. Bayağı büyük bir kavanoz, 17 TL. Kaliteli olmadığı için bu kadar ucuz diye düşünüyorum. Bal var şu an elimde. Bu balın bir paketi 300 gram, bir alana bir bedava yapmışlar. 600 gram bal var elimde. Bunun fiyatı da 280 rupi yani 24 TL. 600 gram bal 24 TL. Ya bunlar muhtemelen sadece yoğunlaştırılmış glikoz şurubudur. O yüzden Hindistan'a gelirseniz ya da buralardan geçerseniz ya da Türkiye'nin dışına çıkarsanız bal ve benzeri şeylere çok yaklaşmamakta fayda var. Reçellere de öyle. Gittiğim her ülkede yaptığım her market videosunda özellikle Nutella'nın fiyatına bakıyorum. Genelde en şaşırtıcı ve en pahalı şey Nutella oluyor. Şu an elimde 290 gramlık şöyle elimden yani neredeyse elimin yarısı kadar bir Nutella var. İncecik zaten gördüğünüz üzere. Bunun fiyatı 340 rupi yani 32 TL. Şu küçücük 300 gramlık Nutella'nın fiyatı 32 TL. İnanılır gibi değil. Ben yıllardır Nutella yemiyorum ve çok mutluyum. Bu fiyatları gördükten sonra iyice mutlu oluyorum. Şuradan mesela 1 kilo şekerle devam edelim. 1 kilo şekerin fiyatı 60 rupi. O da 5 TL yapıyor. Burada Hintlilerin ghee dedikleri, bizde böyle sade yağ olarak bilinen şöyle yağlar var. Hayvansal yağlar. Yarım kilosu 22-23 TL bunun. Yani hiç ucuz bir şey değil aslında bu. Buradan devam ediyoruz. Ghee'nin şöyle kutudaki hali var. Gördüğünüz üzere böyle üstüne yağı, altına süt ve benzeri ürünleri çıkmış bir şey. Bunun fiyatı 500 rupi mesela. İnek tereyağı yazıyor gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı 500 rupi yani 45 TL. Bu da yarım kilo. Bu iyice pahalıymış. Burada yer fıstığı yağı var. 1 kilo yer fıstığı yağı 11 TL. Bitkisel yağlar çok daha ucuz hayvansal yağlara göre. 1 kilo yer fıstığı yağı 11 TL. Burada 1 kilo palmiye yağı var mesela. Bunun fiyatı 7 TL. Bütün bitkisel yağlar çok daha ucuz. 1 kilo yağ 7 TL. Burada mesela buğday yağı diye bir şey satıyorlar şöyle. Bunun da 1 kilosu sadece 10 TL. Buğdayın yağını çıkarmışlar. Ben ilk defa buğday yağı diye bir şey görüyorum. Geldik bizim zeytinyağlarına. Bizim zeytinyağlarıyla alakası olmayan yağlar yaklaşık 60 TL. Kaç litre bu? 1 litre. Şuradan başlıyor 60 TL, 60 TL, 35 TL, 45 TL diye devam ediyor. Zeytinyağı bu insanların kültüründe olmadığı için çok daha pahalı. Buğday yağı 10 TL iken, palmiye yağı 7-8 TL iken zeytinyağına gelince iş 60 TL'lere çıkıyor. Bu onlar için inanılmaz pahalı. Zaten lüks Hindistan için zeytinyağı çünkü kullanmıyorlar hiçbir şeyde. Şimdi size çok ilginç bir şey göstereceğim. Hindistan'da neredeyse her şeyin ununu kullanıyorlar. Burada pirinç unu var. Onun altında nohut unu var. Onun altında patates unu var. Ve bunların her birinin 1 kilosu 3 lirayla 8 lira arasında değişiyor. Gerçekten çok uygun fiyatlar bence bunlar. Mesela elimde şöyle yarım kiloluk bir nohut unu paketi var. Bu yarım kiloluk paket 40 rupi yani 3,5 TL'ymiş. Kilosu 7 lira yapıyor. Bence bunlar gayet uygun fiyatlar çünkü her şeyin ununu bulabiliyorsunuz. O yüzden her şeyin unuyla çok farklı yemekler ve çok farklı lezzetler ortaya çıkartabiliyorsunuz. Bizim ülkemizde bu kadar çok çeşit satılmıyor maalesef. Şimdi burada pirinçler var. Pirinçlerin kilosu da ortalama 8 TL ile 12 TL arasında değişiyor. Mercimeğin kilosu da 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor markasına ve kalitesine göre. Normal bildiğimiz şöyle fasulyenin fiyatı 6 TL. Yani kilosu 12 TL. Burada kinoa var mesela. Son yılların yükselen yıldızı kinoa. Bunun yarım kilosu da 10 TL'ymiş. Sanırım bu da Türkiye'den ucuz. Gayet güzel kalite görünüyor. Yarım kilosu 10 lira yani kilosu 20 lira. Geldik baharatlara. Hindistan'da olmazsa olmazı baharatlar. Baharat yolunun çıkış noktası olduğu için bir sürü çeşit baharatı görmeniz mümkün burada. Ve bunların her birinin fiyatı 1 lira, 1,5 lira. Ortalama paketler şöyle şu büyüklükte. Kaç gram? 100 gram. 100 gramlık paketler 1 lirayla 2 lira arasında değişiyor bütün baharatlarda böyle. Rezene tohumu var. Burada kimyon tohumu var. Hardal tohumu var 1 lira. Çemen tohumu var 3 TL. Susam 2,5 TL. Hello auntie. Hello, how are you? I'm fine, how are you? Şöyle kocaman bir kişniş tohumu paketi var burada. 500 gram 12 TL'ye denk geliyor. Bunların hepsi muhtemelen çok ucuz fiyatlar Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman. Hello. Hi, how are you? I'm fine, how are you? Hi, hello. Burada 100 gram karanfil var mesela. 120 TL.
Pardon, 100 gram karanfilin fiyatı 130 rupi yani 12 TL. Bu da mı pahalı? Pahalı mı? Evet, Türkiye'yi benden çok daha iyi bilen Deniz diyor ki karanfil de pahalı. Çoğu şey pahalı. Bunu da geçiyorum. Ucuz değil yani. Baharatların bir kısmı bana ucuz geldi. Ya burası baharatın üretim merkezi olduğu için ucuz aslında. Ama diğer şeyler, ana şeyler Evet. çok pahalı. Baharat neyse de. Evet, evet. Ya Nutella nasıl 40 lira olur ya? Ufacık Şu bir kadarcık, Nutella. 300 gram. Yani fantastik pahalı bunlar. Dışarıdan gelen her şey aynı bizim ülke gibi. Vergisi çok yüksek. O yüzden çok pahalıya mal oluyor. O yüzden herkes sokakta yiyor burada. Kajunun üretim ülkesi Hindistan'da yarım kilo kajunun fiyatı 40 TL. Kaju 80 TL. Bu sanırım dünya çapında değişmeyen pahalı bir ürün. Ama muhtemelen Türkiye'de çok daha pahalı kaju fıstığı. Geldik süte. Burada bütün Hindistan'da meşhur Amul diye bir marka var. 1 litre Amul sütün fiyatı 6 TL. Sanırım birazcık pahalı. Çünkü bu ülkede inekler kutsal ve sağmıyorlar. O yüzden süt az ve kıymetli. O yüzden süt de tereyağı gibi pahalı. Buraya da geçiyorum. Şöyle bildiğimiz zararlı beyaz ekmek, tost ekmeği. Kaç gram bu? 600 gram. Kocaman bir ekmek. Şöyle göstereyim. Kafam kadar büyük. 3,5 TL. Bayağı büyük, bayağı ağır. 600 gram. Bu ucuz ya. Burada paketlenmiş noodle'lar var. Şöyle kocaman bir paket. Sanırım içinde 6 tane var noodle. 6 kişilik yani. Bu 67 rupi yani 5 TL yapıyor. Şöyle paketli tek tek paketli olanları var. Bunlar da 45 rupiymiş yani 4 TL yapıyor. Burada dünyanın her yerinde satılan bildiğimiz Nescafe'ler var. Şu boyutu 100 gram Nescafe 290 rupi yani 25 TL. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Bunu siz karşılaştırın. 25 TL 100 gramlık Nescafe. Hindistan'da bulabileceğiniz çok güzel bir şey var. Taj Mahal markalı siyah çay. Poşet çay bu 250 gram. İçinde 25 tane çay poşeti var. Fiyatı 120 rupi yani 11 TL. Bu güzel hediye de olabilecek bir şey aslında. 11 TL güzel bir fiyat bunun için sanırım. Bildiğimiz Lipton var mesela. Şöyle kocaman bir paket. Bunun içinde 100 tane çay poşeti varmış. Fiyatı 470 rupi yani neredeyse 43-44 TL'ye denk geliyor. Bu biraz pahalıymış. Knorr'un hazır çorbaları var burada. Bir anamın tarhanasıdır. Bir mercimek çorbasıdır değil tabii ki ama domates çorbası ve acılı ekşili çorbaları var. Bunların da her bir paketi 4 TL. Bunlar da aşağı yukarı aynı sanırım Türkiye'de. Bu tropik ülkelerde yetişen guava ve liçi diye meyveler var. Bizimkiler daha önce denememişlerdi. Şimdi onların meyve suyunu alıyoruz. Liçi ve guavanın meyve sularını alıyoruz şimdi denemek için. Bunların her biri 180 mililitrelik kağıt paketlerde. Her biri 1,5 TL. Bunlar da mango suları. Frutti Hindistan'da çok meşhur. Hem çok mango yetiştiği için hem de bu marka çok güzel gerçekten. Bunu denemelerini istediğim için aldırıyorum ben de. Bunun fiyatı 1 lira bile değil neredeyse 80 kuruşa denk geliyor. Bunu denemelerini istediğim Nedense için bunlar çok aldırıyorum. ucuz ha. Evet. Bunda öyle şeyler. Mango çok yetişiyor. Mangonun kendisi de ucuz. Hakikaten ilk defa ucuz diyebileceğim bir şey. Aynı zamanda hiç soğuk şarküteri yok mesela. Evet. Et Yani ve benzeri şeyler et, satmıyorlar balık, çünkü. tavuk şeyi. Salam, sosis, ıvır zıvır hiçbir şey yok öyle şey. Bulamıyorsunuz. Şu bildiğimiz küçücük 300 mililitrelik kola, kutu kola 40 rupi yani 3,5 TL. Aşağı yukarı aynı bunlar da. Sanırım aynı şirket bütün dünyaya sattığı için fiyatlarını sabit tutuyorlar. Burada şöyle kutu mentoslar var. Küçücük bir mentos 8 TL. Bunlar bence her yerde pahalı. Bana hep pahalı geliyor ama şaşırtıcı şekilde şu mentos 1,5 lira bile değil mesela. Şu çocukluğumuzun şekeri 80 kuruş. Bunlar çok ucuz ama diğer o kutudaki mentoslar da çok pahalı. Buradaki çikolatalar şöyle buranın markası olan Amul diye bir markanın çikolatası var. Bu da 1,5 TL. Nestle'nin çikolataları var. Bunlar da 1,5 TL. Çikolatalar da şaşırtıcı derecede ucuz. Bunlar neden ucuz? Bunları da anlamıyorum. Pahalı olan şey neden pahalı? Ucuz olan şey neden ucuz anlamak gerçekten mümkün değil. Şimdi yiyecek içecek kısmını bitirdik. Birazcık diş macunlarıdır, deterjanlardır, şampuanlardır o tarafa geçelim. Diş macunlarına, diş fırçalarına geldik. Mesela Sensodyne Türkiye'de de var. Şu 110 rupi yani 9 TL yaklaşık 10 TL diyebilirim. Küçük bir kutu 75 gram. Aynı boyutta olanların hepsi 9 TL, 10 TL. Bir büyükleri de 17-18 TL. Türkiye'deki fiyatlarını hatırlamıyorum bunların. Mesela şöyle küçük şampuanlar var. Dove şampuan ne kadarmış? Bu da 10 TL. Aynı 110 rupi. Bu da 10 TL yapıyor. Hindistan'da her ürünün arkasında fiyatı yazar. Şöyle göstereyim. Burada yazıyor mesela MRP 275. 275 rupi demek bu. Yaklaşık 24 TL yapıyor. Bunların fiyatları sanırım Türkiye ile aynı. Söylendiği kadar ucuz değil Hindistan'da. Türkiye'de bulmanın neredeyse mümkün olmadığı Hindistan cevizi yağı var burada. Yarım litre Hindistan cevizi yağı 160 rupi yani 15 TL diyebiliriz aslında. Yarım litre Hindistan cevizi yağı böyle markette her yerde bulabileceğiniz bir şey bu. 16 TL'ye satılıyor. Şöyle küçükleri var, büyükleri var. Her tür boyutunu bulabiliyorsunuz. Gerçekten fiyatı çok uygun. Oda parfüm
indirimleri var. Mesela 2 alana bir bedava şeklinde paket yapmışlar. 16 TL. Mesela Piril'e bakalım. Bunun aynısı Türkiye'de de var neredeyse. Bunun fiyatı 139 rupi, 12 TL yapıyor. Bir de yerli olanlara bakalım. Mesela Gifi. Bunun fiyatı da 155 rupi. Bu daha pahalıymış. Bu 14 TL yapıyor. Piril'in yerliden daha ucuz olmasına bayağı şaşırdım. Toz deterjanlar var. Yarım kilo toz deterjan var burada mesela. Bu da yerli bir marka. 40 rupi yani 3,5 TL. 3 TL yapıyor neredeyse. Bu 1 kilo. Bu da 130 rupiymiş yani 12 TL yapıyor. Bunlar sanırım bayağı ucuz. 23-24 liralık alışveriş yaptık. Muzlar, meyve suları, bisküviler, cipsler, çikolatalar, her şey sadece 22 TL tutuyor. Belki biz ucuz olanını seçmişizdir ama Hindistan ucuz olabilir gerçekten, emin değilim, şu an iyice kafam karıştı. Değil ya, o seçtiğimiz şeyler çok ucuz. Öyle mi? Evet abi, diğer birçok şey çok pahalı. Özellikle burada yaşıyorsan yani o temizlik ürünleri falan deli gibi pahalı yani. Hindistan'da marketler bile vejeteryan olabiliyor. Yani bir markette hiç et ve et ürünü satılmayabiliyor. Bu öyle bir marketti. İçeride et ve et ürünü göremedik. Ama işte peynirdir, yoğurttur, tereyağıdır, bu ve benzeri şeyler vardı. Bu gezdiğimiz vejeteryan bir marketti. Ben Hindistan'ın anlatıldığı kadar ucuz olduğunu düşünmüyordum zaten. Ve market videosuyla birlikte iyice görmüş olduk. Hindistan gerçekten o kadar ucuz bir ülke değil artık. Eğer Türk lirasıyla para kazanıyorsanız. Çünkü gerçekten Türk lirasının değeri inanılmaz düşmüş durumda. Hangi ülkeyle karşılaştırırsanız karşılaştırın, maalesef o ülkeler ucuz olmuyor artık. Bu da onlardan bir tanesinin kanıtlanmış örneğiydi. Market vejetaryen olduğu için hemen oranın karşısında bir tane kasap vardı. Oraya girdim ki size et fiyatlarını da gösterebileyim. Şuraya bir liste yapmış abiler. Kemiksiz tavuk eti 45 TL. Tavuk but 35 TL, tavuk kanat 35 TL, tavuk göğüs 32 TL, tavuk kıyması yaklaşık 45 TL'ye denk geliyor. Bunlar biraz pahalı Türkiye'den. Tavuk fiyatı nedir Türkiye'de? Yani 20 lira değil yani, anca 20 lira bu kadar, çok pahalı. Öyle mi? Abi çok pahalı burası. Neredeyse 2 katı tavuk fiyatları şu an burada. Şu dolabın içinde de kuzu eti varmış. Kuzu etinin fiyatı da 650 rupiymiş. O da yaklaşık 60 TL yapıyor. O aşağı yukarı aynı gibi. Türkiye'de kırmızı et pahalı ama tavuk bu kadar pahalı değil ya. Tavuğun 40-45 lira olması gerçekten çok pahalı. Şimdi buradan da çıkıyoruz ve market videomuzu yavaş yavaş bitiriyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınızda herhangi bir soru varsa lütfen yorumlara yazın, konuşalım. Eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakın aşağıya. Hindistan'da fiyatlar bu şekildeydi. Tayland'da nasıl diye merak ediyorsanız eğer şuradaki linke tıklayıp Tayland'da yaptığım market videosunu izleyebilirsiniz. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Bu da beni çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.